2019 yılında 3 yaşındaki çocuğu için Feyza Aktan'a açtığı velayet davasını bugün kaybeden Özcan Deniz, duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Duruşmaya koruma ordusuyla gelen Deniz, "Oğlumun üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi," dedi. Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. Mahkeme, çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verdi. Duruşma salonundan çıkan Özcan Deniz, kendisini bekleyen basın mensuplarına ayaküstü açıklama yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve korumalarıyla beklerken, Feyza Aktan da avukatı ile birlikte duruşmada yer aldı. Her iki tarafın da gergin oldukları gözlerden kaçmadı. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşma sonunda önce Özcan Deniz, daha sonra da Feyza Aktan, avukatıyla çıktı. Aktan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayetin değiştirilmesi davasında karar çıktı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetti. Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasında, bugün İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz ve korumalarıyla beklerken, Feyza Aktan avukatı ile birlikte duruşmayı bekledi. Her iki tarafın da gergin oldukları gözlerden kaçmadı. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Basın mensuplarının soruları üzerine Özcan Deniz, "Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla görüşme günlerim artırıldı. Oğlum üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi. Ama hala oğlumun velayeti ile ilgili daha okumadım açıkçası, ya ben anlayamadım." İçeride çok kısa bir konuşma oldu. "Okuyunca çok daha net anlayacağım. Ne karar verildiği ile ilgili hala bir fikrim yok. Ama oğlumla ilgili görüşme günlerim artırıldı. Bu saatten sonra biraz daha oğlumla ilişkimiz bizim inisiyatifimizde olacak, onu biliyorum," dedi. Feyza Aktan'ın avukatı Altın Mimir ise, açtıkları dava ret oldu. Çocuğun velayeti müvekkilimde devam etmekte, Özcan Bey ile ilişkinin kısmen artırılması yönünde karar verildi. Ama öncesinde de zaten müvekkilim Özcan Bey ile çocuğu şahsi ilişkisinden daha fazla görüştürüyordu. Dolayısıyla açmış oldukları davada iddia ettikleri her şeyin gerçek dışı olduğu ve kanıtlayamadıkları açığa çıktı, diye konuştu. Feyza Aktan, konuyla ilgili, "Geçen 1,5 yılın ardından aslında bir sinir boşalması yaşadım. Hala da kararın farkında değilim. Gerçekten bittiğine inanamıyorum. Derin bir nefes almaya ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan 2018 yılında nikah masasına oturmuş, 2019 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Geçtiğimiz Kasım ayında görülen duruşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz'in sert sözleri gündem olmuştu. Oğlu ile fotoğrafına uzunca bir not düşen şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı. "Sen evlatsın. Kişilik hakları olan bir bireysin. Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, hırs ve çıkar kapısı ve en önemlisi, kredi kartı değilsin. Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes, kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum. Bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin." Öte yandan eski eşlerin magazin gündemine bomba gibi düşen kavga görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, Özcan Deniz, 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan'ın evine gitmişti. Deniz'in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşanmıştı. Yaşanan olayın ardından Özcan Deniz, karakola giderek Feyza Aktan'dan şikayetçi olmuştu. İkilinin tartışma anları, sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı. Evin kapısının önünde yaşanan tartışmaya ilişkin görüntülerde, Feyza Aktan'ın, Özcan Deniz'e tokat atarak kıyafetini parçaladığı görülüyor. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Özcan Deniz'in "Çocuğun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme," dediği, Feyza Aktan'ın ise "Bıktım senden, ne istiyorsun benden," diye bağırdığı duyuluyor. Görüntülerde, Özcan Deniz'in "Çocuğa vurma," diye bağırdığı, Feyza Aktan'ın ise "Kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun," dediği duyuluyor. Öte yandan şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tanıklar dinlendi.
Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz tanık olarak verdiği ifadesinde, Feyza Hanım'ın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu, dedi. Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ise, Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, sigarayı yüzünde söndürürüm, dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm, diye konuştu. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan katılmadı, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ifadesinde, Kuzey babasının telefonundan çizgi film izliyordu. Özcan'ın Telefonuna mesaj geldi. Feyza, Özcan'ın yengesini aramış, Özcan'a böyle bir mesaj geldi. Ne yapmam lazım? Kavga çıksın istemiyorum, demiş. Özcan Bu sırada konuşmaları duymuş. Odaya gelerek Kuzey'i elimizden aldı ve Feyza'yı iterek duvara doğru vurdu. Kuzey'i de alarak kendini diğer odaya kilitledi. Ağabeyiyle, İstanbul'a geldiğimde boşanacağız, sözleşmeyi kasadan çıkart diye konuştuğunu duyduk. Sonrasında benim ve Feyza'nın bulunduğu odaya geldi. Bana, sen çık Feyza ile biraz konuşacağım, dedi. Yandaki odaya geçtim. Odalar birbirine çok yakın olduğu için sesler duyuluyordu. Özcan, erkek mi görmek istiyorsun, diyerek darp etmeye başladı. Feyza'nın, Özcan yapma, bırak o sigarayı, diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, sigarayı yüzünde söndürürüm, dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darp edildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı, Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler, dedi. Avukatların sorusu üzerine Ercan Deniz, Feyza Hanım'ın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, 3. dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdüğü anlatıldı. İddianamede, Özcan Deniz'in, yaralama, suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.